Bacağımı sıkmasın ha, ona göre. Simon mezuraya yeni bir kağıt şerit dikti. Adam çorabın içinde parmaklarını oynatıyor, kulübedeki eşyalara göz gezdiriyordu. Michael'ı fark etti. "Orada kimi çalıştırıyorsun?" diye sordu. "Kalfam, çizmeleri o dikecek." "Bak çizmeler 1 yıl gidecek ha, ona göre," dedi adam Michael'a. Simon da Michael'a bakıyordu ve Michael'ın adama bakmadığını gördü. Michael sanki birisini görmüşçesine adamın arkasındaki köşeye bakıyordu. Michael uzun uzun baktı ve birden gülümsedi. Yüzü apaydınlık oldu. "Niye sırıtıyorsun aptal?" diye gürledi iri yarı adam. "Çizmeleri zamanında bitirsen iyi edersin." "Tam vaktinde hazır olacak," dedi Michael. "Öyle olmasına çalış," dedi adam ve çizmeleriyle paltosunu giyerek ve paltosunu bedenini iyice sararak kapıya yöneldi. Ancak çıkarken başı öne eğmeyi unuttu ve başını kapının üst eşiğine çarptı. Küfrederek eliyle başını ovuşturdu. Sonra arabasına bindi ve oradan uzaklaştı. Adam gidince Simon, "Baksana, kapı gibi adam, kalasla vursun bile bir şeycik olmaz. Neredeyse kapıyı yıkıyordu ama adama hiçbir şey olmadı," dedi. Matryona da, "Baksana ne kadar zengin, nasıl güçlü kuvvetli olmasın. Böyle kaya gibi bir adama ölüm bile uğramaz," dedi. Sonra Simon Michael'a, "İşe aldık almasına da başımız bu yüzden belaya girmesin. Deri çok kıymetli bir deri. Beyefendi de çok çabuk parlıyor. Hiç hata yapmamamız lazım. Buraya gel, senin gözlerin daha keskin, ellerin de daha atik. Ölçüyü sen al ve deriyi sen kes. Ben bu ön yüzleri dikiyordum, onu bitireceğim," dedi. Michael kendisine denildiği gibi yaptı. Deriyi aldı, masaya yaydı, 2'ye katladı. Eline bıçağı aldı ve kesmeye başladı. Matryona gelerek onun kesişini seyretti ve deriyi kesiş biçimini görünce çok şaşırdı. Matryona çizme yapılırken daha önce de izlemişti. Michael derileri çizme olacak şekilde kesmiyordu. Yuvarlak kesiyordu. Matryona bir şeyler söylemek istediyse de kendi kendisine, "Belki beyefendilerin çizmeleri farklı yapılıyordur. Michael herhalde bu konuda benden daha bilgilidir. İşine karışmayayım," diye düşündü. Michael kesme işini bitirince eline iğne iplik alıp deriyi çizmelerin dikildiği gibi 2 ucundan değil de terliklerde olduğu gibi tek ucundan dikmeye başladı. Matryona'nın gene kafası karışmıştı ama gene bir şey demedi. Michael öğlene kadar durmaksızın dikti. Derken Simon yemek yemek için işinin başında doğruldu. Etrafına bakındı ve Michael'ın beyefendinin getirdiği deriden terlik yapmış olduğunu gördü. "Ah!" diye inledi ve 1 yıldır yanımda çalışan ve şimdiye kadar hiç hata yapmayan Michael böyle korkunç bir şeyi nasıl yapar? Beyefendi birden verdalalı burunları kapalı uzun çizme istemişti. Michael ise tek tabanlı bir çift terlik yapmış ve deriyi ziyan etmiş. Şimdi ben beyefendiye ne diyeceğim? Bu kalitede bir derinin yerine yenisini almaya gücüm asla yetmez diye düşündü. Michael'a, "Dostum sen ne yaptın böyle? Beni mahvettin. Beyefendi uzun çizme istemişti. Sen de biliyorsun. Ne yaptığını görüyor musun? Bak," diye çıkıştı. Michael'ı azarlamaya başlamıştı ki kapıya asılı demir tokmağın tak tak sesleri duyuldu. Biri kapıyı çalıyordu. Pencereden baktılar. Bir adam gelmişti ve atını bağlıyordu. Kapıyı açtılar ve daha önce efendisiyle birlikte gelmiş olan uşak içeri girdi. "İyi günler," dedi. "İyi günler," diye karşılık verdi Simon. "Senin için ne yapabiliriz?" "Hanımefendim beni çizmeler için yolladı." "Ne olmuş çizmelere?" "Çizme yapılmayacak." "Nasıl olur?" "Sizden ayrıldıktan sonra eve gidecek kadar yaşamadı. Arabada öldü. Eve vardığında hizmetkarlar arabadan inmesine yardım etmeye çalışınca bir çuval gibi yuvarlandı. Çoktan ölmüştü. Vücudu kaskatı kesilmişti. Arabadan güçlükle çıkarıldı. Hanımefendim bana ayakkabıcıya söyle, kendisine çizme siparişi veren ve deri bırakan beyefendinin artık çizmelere ihtiyacı yok, çabucak cenaze için terlik yapsın. Terlikleri yapana kadar bekle, sonra al getir
Gelirken dedi ve size gönderdi. Bu yüzden geldim. Michael deriden arta kalanları toparlayıp sardı. Yaptığı terlikleri eline aldı. İki terliği birbirine vurdu. Önlüğüyle sildi ve terliklerle artık derileri uşağa uzattı. Güle güle, size iyi günler dedi. Yıllar birbirine ardınca geçiyordu. Michael'ın Simon'larda kalışının 6. yılıydı. Michael'ın hayatında değişen bir şey yoktu. Hiçbir yere gitmiyor, gerekmedikçe konuşmuyordu. Bütün o geçen yıllar boyunca sadece 2 kere gülümsemişti. İlkinde Matrona kendisine yemek verdiğinde, ikincisi ise çizme yaptırmak isteyen beyefendi kulübeye geldiğinde. Simon kalfasından son derece memnundu. Ona artık nereden geldiğini hiç sormuyordu. Tek korkusu Michael'ın onları bırakıp gitmesiydi. Bir gün hepsi evdeydi. Matryona ocağa tencere koyuyordu. Çocuklar kanepelerde koşuşturuyor, pencereden dışarı bakıyordu. Simon pencerelerden birinde dikiş dikiyordu. Başka bir pencerede Michael bu topu sıkılaştırıyordu. Oğlanlardan biri kanepeden koşarak Michael'ın yanına geldi. Michael'ın omuzuna yaslanarak pencereden dışarıya baktı. "Michael amca, bak, yanında küçük kızları olan bir kadın var. Kadın buraya doğru geliyor. Kızlardan biri topal." Çocuğun bunu demesi üzerine Michael işini bırakarak pencereden yana döndü ve sokağa bakmaya başladı. Bu durum Simon'un tuhafına gitmişti. Michael asla pencereden sokağa bakmazdı. Şimdi ise pencereye yaslanmış, gözlerini bir şeye dikmiş, dikkatlice o şeye bakıyordu. Simon da dışarı baktı. Gerçekten de iyi giyimli bir bayan, kürk palto giymiş ve yün atkı takmış 2 küçük kız çocuğun ellerinden tutarak kulübesine doğru yürüyordu. Birinin sol ayağında bir sakatlık olması ve topallayarak yürümesi dışında bu 2 kız çocuğunu birbirinden ayırt etmek neredeyse imkansızdı. Kadın sundurmayı geçerek kapının önüne geldi. İçeri nasıl gireceğine bakınırken kapı mandalını gördü ve mandalı kaldırarak kapıyı açtı. Önce kızları içeriye soktu, sonra kendisi de onların arkasından kulübeye girdi. "İyi günler." "Lütfen girin içeri," dedi Simon. "Sizin için ne yapabilirim?" Kadın masaya oturdu. Küçük kızlar kulübedekilerden korktukları için kadının dizlerine sıkı sıkıya sarılmışlardı. "Baharda giymeleri için bu 2 küçük kıza deri ayakkabı diktirmek istiyorum." "Dikeriz. Hiç bu kadar küçük ayakkabı yapmadık ama yaparız. İster verdelalı, ister keten astarlı ayakkabılar. Siz nasıl isterseniz. Adamın Michael işinde ustadır." Simon Michael'a bakınca onun işini yapmayı bıraktığını ve gözlerini küçük kızlara dikmiş bir vaziyette oturduğunu gördü. Şaşırmıştı. Gerçi küçük kızlar çok sevimliydiler. Simsiyah gözleri, pembe yanakları vardı. Tombuldular. Üzerlerinde güzel atkılar ve kürk paltolar vardı. Ama Simon gene de Michael'ın kızlara neden öyle, sanki onları daha önceden tanıyormuş gibi baktığına bir anlam veremedi. Şaşkınlığını belli etmeden kadınla fiyatı konuşmaya devam etti. Fiyat belirlendikten sonra mezurayı hazırladı. Kadın kızlardan topal olanını kucağına oturtarak Simon'a, "Bu küçük kızdan 2 ölçü al. Topal olan ayak için 1 tane, sağlam olan için de 3 tane ayakkabı yap. Kızların her ikisinin de ayak ölçüleri aynı. Onlar ikiz," dedi. Simon ölçüleri aldı ve topal kızı kastederek, "Nasıl oldu bu? Çok sevimli bir kız. Doğuştan mı böyle?" diye sordu. "Hayır, bacağını annesi ezdi." Matryona da konuşmaya katıldı. Kadının kim olduğunu ve kızların kimin çocuğu olduğunu merak etmişti. "Anneleri siz değil misiniz o halde?" dedi. "Hayır hanımefendi, ne anneleriyim ne de kendileriyle bir akrabalığım var. Çocuklar benim tamamen yabancımdılar ama onları evlat edindim." "Kendi çocuğunuz olmadığı halde onları çok seviyorsunuz değil mi?" "Nasıl sevmem? İkisini de kendim emzirdim. Kendi çocuğum vardı ama onu Tanrı aldı. Kendi çocuğumu bunlar kadar sevmemiştim." "O halde bunlar kimin çocukları?"
Kadın zaten konuşmaya başlamıştı. Onlara bütün hikayeyi anlattı. Anne babaları öleli yaklaşık 6 yıl oluyor. İkisi de aynı hafta içinde öldü. Babaları salı günü gömüldü, anneleri de cuma günü öldü. Bu yetimler babalarının ölümünden 3 gün sonra dünyaya geldiler. Anneleri de onları doğurduğu gün kocamla ben de o zamanlar o köyde yaşıyorduk. Onların komşusuyduk. Bahçelerimiz bitişikti. Çocukların babası yalnız bir adamdı. Ormanda ağaç kesme işinde çalışıyordu. Bir gün ağaçlar devrilirken bir tanesi bunun üzerine düşmüş. Ağaç gövdesinin tam üstüne düşmüş. Bağırsakları dışarı fırlamış. Onu evine getirdiklerinde ruhu Tanrı'ya kavuşmak üzereydi. Aynı hafta içerisinde karısı ikizleri dünyaya getirdi. Yani bu küçük kızları. Kadıncağız fakir ve yapayalnızdı. Yanında kalacak genç yaşlı hiç kimsesi yoktu. Çocukları doğururken tek başınaydı. Ecel kapısını çaldığında da. Ertesi sabah kendisini gömmeye gittim. Kulübeye girdiğimde zavallının vücudu çoktan katı kesilmiş, soğumuştu. Ölürken çocuğun üstüne yuvarlanmış ve bacağını ezmişti. Köylüler geldi ve cenazeyi yıkayarak gömülmeye hazır hale getirdiler. Bir tabut yaptılar ve kadını gömdüler. Köylüler iyi insanlardı ama bebekler sahipsiz kalmıştı. Şimdi bu bebeklerle ne yapmalıydı? Köyde o zaman bebek bakan tek kadın bendim. 8 haftalık olan ilk çocuğumu emziriyordum. Bebekleri bir süreliğine yanıma aldım. Köylüler bir araya geldiler ve bebeklere ne olacağını düşündüler. En sonunda bana Mary, sen şimdilik kızlara bak, biz sonra ne olacağına karar vereceğiz dediler. Böylelikle sağlam olanı emzirmeye başladım. Ama ilk başta bu sakat olanı emzirmiyordum. Yaşayacağını zannetmiyordum. Sonra kendi kendime zavallı masum yavrucak, neden acı çeksin ki dedim. Ona acıdım ve onu da emzirmeye başladım. Üçünü de emziriyordum. Kendi oğlumu ve bu iki kızı. Genç ve güçlüydüm. İyi besleniyordum. Tanrım bana o kadar bol süt veriyordu ki bazen bebeklere sütümün fazla geldiği bile oluyordu. Bazen ikisini aynı anda emziriyordum. O arada üçüncüyü bekletiyordum. Biri yeterince emince bu sefer o bekleyeni emzirmeye başlıyordum. Tanrı öyle uygun gördü. Bu ikisi büyüdüler de kendi oğlum daha 2 yaşına basmadan gömüldü. Biz daha da zenginleştiğimiz halde başka çocuğum olmadı. Şimdi kocam değirmendeki hububat tüccarı için çalışıyor. İyi kazanıyor, biz de zengin sayılırız. Ama hiç kendi çocuğum yok. Bu küçük kızlar da olmasa kendimi ne kadar yalnız hissederdim. Kim bilir. Onları nasıl sevmem? Onlar benim hayattaki mutluluk kaynağım. Kadın bir eliyle küçük topal kızı bağrına basarken diğer eliyle de yanaklarındaki gözyaşlarını siliyordu. Matryona iş çekti ve atasözü ne doğru söylemiş. İnsan annesiz babasız yaşar da tanrısız yaşayamaz diye dedi. Aralarında bu şekilde konuşuyorlardı ki birdenbire Michael'ın oturduğu köşeden bir ışık geceleyin çakan bir şimşek gibi bütün kulübeyi aydınlattı. Hepsi ona doğru baktılar. Michael ellerini dizlerine koymuş oturuyor, yukarıya bakarak gülümsüyordu. Kadın kızları da alarak kulübeden çıktı. Michael kanepeden kalktı, elindeki işi bıraktı ve iş önlüğünü çıkardı. Simon ve karısının önünde saygıyla eğilerek, "Efendilerim, elveda. Tanrı beni bağışladı. Bir kusur işlediysem siz de beni bağışlayın" dedi. Simon'la karısı Michael'dan bir ışık çıktığını gördüler. Simon ayağa kalktı ve Michael'ın önünde eğilerek, "Görüyorum ki sen sıradan bir insan değilsin. Seni alıkoyacak ya da sorguya çekecek değilim. Bana tek şu kadarını söyle. Nasıl oluyor da seni bulup eve getirdiğimde yüzünden düşen 1000 parçayken karım sana yemek verince ona gülümsedin ve yüzün aydınlandı. Sonra o beyefendi çizme yaptırmak için geldiğinde gene gülümsedin ve yüzün apaydınlık oldu. Şimdi de bu kadın kızlarıyla buraya gelince 3. kez gülümsedin ve yüzün gün gibi aydınlık oldu.
Söyle bana, yüzün neden öyle parlıyor ve 3 kez neden öyle gülümsedin? Michael cevap verdi. Işık saçıyorum çünkü Tanrı beni cezalandırmıştı ve artık affetti. 3 kez gülümsedim çünkü Tanrı beni 3 hakikati öğrenmem için yollamıştı ve ben bu hakikati öğrendim. İlkini karınız bana acıdığında öğrendim. İlk kez o yüzden gülümsedim. İkincisini zengin adam o çizmeleri sipariş ettiğinde öğrendim ve yine gülümsedim. Şimdi de o küçük kızları görünce üçüncü ve son hakikati öğrenmiş oldum ve üçüncü kez gülümsedim. Simon, anlat bana. Tanrı seni ne için cezalandırdı ve o 3 hakikat neydi? Belki ben de biliyorumdur, dedi. Michael cevap verdi. Tanrı beni ona karşı geldiğim için cezalandırdı. Ben cennetteki bir melektim ve Tanrı'ya itaatsizlik ettim. Tanrı benden gidip bir kadının canını almamı istedi. Kanatlarımla yeryüzüne indim. Yalnız başına yatan hasta bir kadın gördüm. Kadın daha yeni ikiz çocuğu doğurmuştu. Bebekler annelerinin yanında çelimsizce yatıyorlardı. Anneleri onları kaldırıp memesine götüremiyordu. Kadın beni görünce Tanrı'nın beni ona canını almam için yolladığını anladı. Ağlayarak bana, "Ey Tanrı'nın meleği, kocamı daha yeni gömdük. Düşen bir ağacın altında kaldı. Ne bir kız kardeşim, ne bir teyzem, ne de bir annem var. Yetim kalan çocuklarıma bakacak kimsem yok. Ruhumu alma, bırak bebeklerimi emzireyim, besleyeyim. Ölmeden önce ayakları üzerinde yürüdüklerini göreyim. Çocuklar ana babaları olmadan yaşayamazlar," dedi. Onu anlayışla dinledim. Çocuklardan birisini göğsünün üzerine koydum, diğerini de kucağına verdim ve Tanrı'nın huzuruna çıkarak, "Annenin canını alamadım. Kocası ağaç altında kalarak can vermiş. Kadıncağız ikiz doğurmuş. Ruhunu almamam için bana yalvardı. Bana, bırak çocuklarımı emzireyim, ayakları üzerinde yürüteyim. Çocuklar anasız babasız yaşayamaz," dedi. Ben de onun canını almadım, dedim. O da bana, "Git annenin canını al ve de şu 3 hakikati öğren. İnsan içinde ne barındırır? İnsana verilmeyen nedir? Ve insan ne ile yaşar? Bu hakikatleri öğrendiğinde cennete geri döneceksin," dedi. Böylelikle ben de tekrar kanatlarımla yeryüzüne indim ve annenin canını aldım. Bebekler kadının göğsünden düştü. Kadının bedeni yatakta yuvarlandı ve bebeklerden birini ezerek bacağını büktü. Ruhunu Tanrı'ya götürmek üzere köyün üzerinde havalanmıştım ki bir rüzgara yakalandım. Kanatlarım aşağı sarktı ve koparak yere düştü. Kadının ruhu kendi başına semaya yükseldi. Ben de yere, yolun kenarına düştüm. Simon ile Matryona bunca zaman kendileriyle yaşayan, yedirip giydirdikleri kişinin artık kim olduğunu öğrenmişlerdi. Huşu ve mutluluk içerisinde ağlamaya başladılar. Melek onlara, "Bir tarlanın ortasında yapayalnız ve çıplak bir vaziyetteydim. İnsanlara özgü ihtiyaçlarla daha önce hiç tanışmamıştım. İnsan olmadan önce soğuk ya da açlık nedir bilmezdim. Açlıktan ölmek ve donmak üzereydim. Ne yapacağımı bilemiyordum. Tarlanın hemen yanında bir kilise gördüm. Sığınacak bir yer bulurum umuduyla oraya gittim. Ama kapı kilitliydi, içeri giremedim. Hiç olmazsa rüzgardan korunurum düşüncesiyle kilisenin arka tarafına geçip oturdum. Hava kararmak üzereydi. Açtım, soğuktan donmak üzereydim ve acı çekiyordum. Tam o sırada yoldan birinin geldiğini duydum. Adamın elinde bir çift çizme vardı ve adam kendi kendisiyle konuşuyordu. İnsan olduğumdan beri ilk defa bir ölümlünün yüzünü gördüm. Adamın yüzü yüzüme korkunç gözüktü ve bakışlarını bana yana çevirdi. Adam vücudunu kışın soğuktan nasıl koruyacağını, karısıyla çocuklarına nasıl bakacağına dair kendi kendine söyleniyordu. Ben de içimden, ben soğuktan ve açlıktan ölmek üzereyim, bu adam da karısıyla kendisinin kışın ne giyeceklerini ve eve nasıl ekmek götüreceğini düşünüyor. Bana yardım edemez diye geçiriyordum.
Adam beni görünce kaşları çatıldı. Yüzü daha da korkunçlaştı. Tapınağın öbür tarafından yürüyüp gitti. Tam umutsuzluğa kapılıyordum ki onun geri geldiğini duydum. Başımı kaldırıp bakınca karşımdakinin aynı adam olmadığını gördüm. İlkin onun yüzünde ölümü görmüştüm ama şimdi karşımda capcanlı duruyordu. Adamın içindeki merhameti fark ettim. Yanıma geldi ve beni giydirdi. Beni alıp evine götürdü. Eve gelince bir kadın bizi karşıladı ve konuşmaya başladı. Kadın adamın önceki halinden bile korkunçtu. Konuşan sanki o değil de ölümün ta kendisiydi. Etrafına yaydığı ölüm kokusu yüzünden nefes alamıyordum. Beni sokağa ayaza atmak istiyordu. Ben bunu yaparsam onun öleceğini biliyordum. Derken kocası Tanrı'nın adını ağzına aldı ve kadın derhal değişti. Bana yemek getirip yüzüme baktığında artık onun da içinde ölüm yoktu. Hayata dönmüştü ve onun da içinde merhameti gördüm. Sonra Tanrı'nın benden öğrenmemi istediği ilk dersi hatırladım. İnsanın içinde ne barındırdığını öğren ve ben de insanın içinde sevgiyi barındırdığını öğrenmiş oldum böylece. Tanrı'nın söz verdiği şeyi bana çoktan öğretmeye başladığını anlayınca mutlu oldum. Ve ilk kez gülümsedim ama henüz her şeyi öğrenmemiştim. Hala insana neyin verilmediğini ve insanın ne ile yaşadığını bilmiyordum. Sizinle yaşamaya başladım ve aradan 1 yıl geçti. Bir adam gelip 1 yıl boyunca şekli bozulmadan ve açılmadan giyilebilecek bir çift çizme siparişi verdi. Ona baktım ve aniden omzunun üzerinde arkadaşım olan ölüm meleğini gördüm. Onu yalnızca ben gördüm. Arkadaşımı tanıyordum ve güneş batmadan zengin adamın canını alacağını anlamıştım. Kendi kendime, adam 1 yıl için hazırlık yapıyor ve akşam olmadan öleceğini bilmiyor diye düşündüm. Ve aklıma Tanrı'nın bana söylediği ikinci söz geldi. İnsana neyin verilmediğini öğren. İnsanın içinde ne barındırdığını daha önce öğrenmiştim. Bu defa insana neyin verilmediğini öğrendim. Kendi ihtiyaçlarının bilgisi insana verilmemişti ve ikinci kez gülümsedim. Hem arkadaşım olan Milli'yi gördüm hem de Tanrı bana ikinci sözü anlamını da ilham etmiş olduğu için mutluydum. Ama hala üçüncü sözün anlamını bilmiyordum. İnsanın ne ile yaşadığını bilmiyordum. Böylece günler geçmeye devam etti. Tanrı'nın son hakikati de kalbime ilham etmesini bekliyordum. İnsan olarak yeryüzüne inişimin 6. senesinde o kadınla ikiz kızlar geldi. Kızları tanımıştım. Nasıl hayatta kaldıklarını işittim. Hikayelerini öğrenince içimden anneleri bana çocukları için yalvarmıştı. Ben de çocuklar anasız babasız yaşayamazlar dediğinde ona inanmıştım. Ama bir yabancı onları emzirmiş ve büyütmüş diye düşündüm. Kadın kendisinin olmayan bu çocuklara karşı sevgisini gösterdiğinde ve onlara sarılarak ağladığında onda capcanlı bir merhamet gördüm ve insanın ne ile yaşadığına vakıf oldum. Artık biliyordum ki Tanrı bana ilham yoluyla son hakikati de öğretmişti ve günahımı bağışlamıştı. Bunun üzerine ben de 3. kez gülümsedim. Melek önce çıplak bir hale büründü. Sonra üzerinde nurdan bir elbise belirdi. Gözle bakılamayacak bir nurdu bu. Sesi sanki kendisinin değilmiş de cennetten geliyormuşçasına gür çıkmaya başladı. Melek, şunu öğrendim ki insan kendi çabasıyla değil, sevgiyle yaşar dedi. Ne çocuklarının yaşamak için neye ihtiyacı olduğunun bilgisi anneye verilmiştir, ne de zengin adam kendisinin gerçekte neye ihtiyaç duyduğunu bilebildi. Ne de hiç kimse akşam olmadan önce giymek için bir çift çizmeye mi yoksa cenazesi için bir çift terliğe mi ihtiyacı olacağını bilebilir. İnsanken hayatta kalmamı sağlayan şey kendi çabam değil, yoldan geçen bir adamın yüreğinde var olan sevgiydi. Onun ve karısının bana acıyıp şefkat göstermeleriydi. Öksüzler hayatta kaldılar çünkü onlara acıyan ve şefkat gösteren yabancı kadının yüreğinde sevgi vardı.
Aynı şekilde bütün insanlar kendi başlarına nasıl mutlu olabileceklerine kafa yormakla değil, sırf insanın özünde var olan sevgi sayesinde hayatta kalırlar. Tanrı'nın insana hayatla birlikte yaşama isteği de verdiğini önceden de biliyordum. Şimdi ise bundan daha fazlasını biliyorum. Tanrı'nın insanların birbirinden ayrı yaşamasını istemediğini anladım. Bu yüzden her birine ihtiyacı olan sevgi bildirmiyor. Onların birlikte yaşamalarını istiyor ve bu yüzden her birine hepsine gerekli olan şeyi bildiriyor. Şimdi anlıyorum ki insanlara her ne kadar hayatta kalmalarının sebebi kendi çabalarıymış gibi gözükse de hakikatte onları yaşatan sadece sevgidir. Kim yüreğinde sevgi taşırsa o sevgi Tanrı'dandır ve Tanrı o kişinin yüreğindedir. Çünkü varlığın sebebi sevgidir. Melek Tanrı'ya şükretti. Sesinden kulübe sallanıyordu. Çatı açıldı ve nurdan bir sütun semaya doğru yükseldi. Simon, karısı ve çocukları yere düştüler. Simon kendisine geldiğinde kulübe yerli yerinde duruyordu ve içerisinde kendisi ve ailesinden başka kimse yoktu.